Samsunspor'un ilgilendiği bu Senegalli forvetin peşinde yalnızca Samsunspor yok. Transfermarkt verilerine göre Lille, Stuttgart, Crystal Palace, West Ham ve Kulüp Brugge gibi kulüpler de oyuncuyu takip ediyor. Peki bu kadar kulübün dikkatini çeken şey ne olabilir? İlk bakışta ben de oldukça basit bir cevap bekliyordum. Sonuçta karşımızda 2 metre 3 santim boyunda bir santrafor var. Böyle oyuncular için insanların aklına genelde aynı profil gelir. Hava toplarında etkili, ceza sahasında bekleyen klasik bir hedef santrafor. Ancak son iki sezondaki maçlarını izlemeye başladıkça dikkatimi çeken şey sadece kafa golleri olmadı. Özellikle hava toplarını nasıl kullandığı, takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantılar ve bazı pozisyonlarda gösterdiği oyun zekası beni şaşırttı. Üstelik ilginç bir detay daha var. Onuachu'nun Avrupa'da dikkat çektiği ligle Musa Fall'un bugün oynadığı lig aynı. Belçika Pro Lig. Bu yüzden videoyu hazırlarken aklımda sürekli aynı soru vardı. Samsunspor yeni Onuachu'yu bulmuş olabilir mi? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Musa Fal hakkında konuşmaya başlamadan önce insanların neden Paulo Onuachu benzetmesi yaptığını anlamak gerekiyor. Çünkü açıkçası ben de oyuncuyu ilk gördüğümde aklıma gelen isim Onuachu olmuştu. Karşımızda 2 metre 3 santim boyunda bir santrafor var. Doğal olarak ilk dikkat çeken özelliği de hava hakimiyeti. Hatta rakamlara baktığımızda bunun altını doldurabiliyoruz. Fal bu sezon maç başına 5.6 hava topu kazanmış. Karşılaştırmak gerekirse Onuachu'nun Süper Lig'deki rakamı 5.3 seviyesinde. Üstelik son 2 sezonda attığı 18 lig golünün 7'si kafa vuruşlarından geldi. Yani neredeyse her 3 golünden birini hava toplarından bulmuş. Hatta FOTMOP verilerine baktığımızda Fal'ın yalnızca iyi değil, Belçika Ligi'nin en etkili hava topu oyuncularından biri olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Samsunspor haberlerinden sonra birçok kişinin aklına Onuachu'nun gelmesi beni çok şaşırtmadı. Ama açıkçası beni şaşırtan şey sadece hava toplarını kazanması değildi. Çünkü bu boydaki bir oyuncudan zaten bunu beklersiniz. Mesela şu pozisyona bakalım. Savunmacı temas mesafesinde olmasına rağmen Fal topa daha güçlü yükseliyor ve vuruşu çıkarabiliyor. Bir sonraki pozisyonda ise duran top organizasyonunda yine benzer bir tehdit oluşturuyor. Zaten Fal'ın görüntülerini izlerken sürekli karşıma çıkan şey buydu. Rakip savunmacılar çoğu zaman onunla aynı bölgede bulunuyor. Ama buna rağmen hava topuna ilk temas eden oyuncu yine Fal oluyor. Ve bu durum yalnızca attığı gollerde değil, kalecileri zorladığı pozisyonlarda da kendini gösteriyor. Bu yüzden Onuachu benzetmesini anlayabiliyorum. Üstelik ilginç bir detay daha var. Onuachu Avrupa'da adını duyurmaya başladıktan sonra çıktığı sahne yine Belçika'ydı. Daha sonra Genk formasıyla gol kralı oldu ve kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Musa Fall ise bugün kariyerinin henüz başında olmasına rağmen yine Belçika Ligi'nde dikkat çekmeye başlamış durumda. Elbette bugün için Fall'ın o seviyeye ulaşacağını söylemek mümkün değil. Ancak insanların neden bu bağlantıyı kurduğunu anlamak da zor değil. Fakat videoyu hazırlarken benim asıl merak ettiğim konu bu değildi. Çünkü hava hakimiyetini daha oyuncunun ilk birkaç maçında görebiliyorsunuz. Asıl merak ettiğim şey bu fiziksel üstünlüğün dışında bize ne sunduğuydu. Ve açıkçası bazı maçlarda beni şaşırtan bazı detaylarla karşılaştım. Musa Fall'ın istatistiklerine baktığımda dikkatimi çeken verilerden biri son 2 sezonda attığı 18 golün tamamının ceza sahası içinden gelmiş olmasıydı. İlk bakışta bu durum bazı insanlar için olumsuz bir detay gibi görünebilir. Çünkü uzaktan şutlarla ya da bireysel becerileriyle sürekli gol bulan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Ancak maçları izledikçe bunun farklı bir sebebi olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü Fall'ın maçlarında sürekli tekrar eden bir şey var. Top ceza sahasına yaklaştığında bir şekilde kendisini tehlikenin oluşacağı bölgede bulabiliyor. Bazen savunmanın arkasına düşecek ikinci topu takip ediyor. Bazen kaleciden dönecek topun geleceği noktayı önceden tahmin ediyor. Bazen de savunmanın dikkati başka bölgelere kaymışken boşalan alanı kullanıyor. Bu yüzden attığı gollerin büyük bölümü birbirine benzemiyor. Ama altında yatan mantık çoğu zaman aynı. Mesela burada savunma çizgisiyle aynı hizada bekliyor. Pasın çıkacağı anı doğru okuyup hareketleniyor. Son vuruş golle sonuçlanmıyor ama aslında değerli olan şey pozisyonun kendisi. Çünkü bu tarz koşular ve doğru zamanlamalar birçok santraforun istatistiklerinde görünmez. Ama attıkları gollerin temelini oluşturur. Ve ilginç olan şu, bu durum yalnızca attığı gollerde karşımıza çıkmıyor. Kaçırdığı ya da golle sonuçlanmayan pozisyonlarda da aynı alışkanlıkları görmek mümkün. Topun savunma arkasına düşeceğini erken fark ettiği pozisyonlarda, ceza sahası içindeki karambollerde ya da rakibin hata yaptığı anlarda Fall genellikle olayın merkezindeki oyunculardan biri oluyor. Benim en beğendiğim örneklerden biri ise bu pozisyon. Rakip savunmanın tamamı altı pas içine gömülmüş durumda. Fall ise kalabalığın içine koşmak yerine penaltı noktasına doğru çıkarak boşalacak alanı bekliyor. Pas geldiğinde de tek vuruşla golü buluyor. Bu aslında çok gösterişli bir hareket değil. Ama iyi golcülerin yıllardır yaptığı şey tam olarak bu. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Bu yüzden Fall'ın gollerine baktığımda aklıma ilk gelen şey bitiricilik olmuyor. Daha çok ceza sahası sezgisi geliyor. Çünkü az önce de belirttiğim gibi birçok golü birbirinden farklı görünse de temelinde aynı özellik yatıyor. Topun nereye düşeceğini ve tehlikenin nerede oluşacağını oldukça iyi hissedebiliyor. Açıkçası maçlarını izlemeye, videoyu hazırlamaya başlamadan önce benim beklentim oldukça basitti. Hava toplarında güçlü olacak, ceza sahasında etkili olacak. Ve takım arkadaşlarının etrafında oynadığı klasik bir pivot santrafor profili izleyecektim. Ancak görüntüleri izledikçe beni şaşırtan şey bunlar olmadı. Beni şaşırtan şey kazandığı top
topları çoğu zaman doğru oyuncuyla buluşturabilmesiydi. Çünkü birçok uzun santrafor hava topunu kazanabilir. Ama o topu kazandıktan sonra ne yaptığı asıl farkı yaratır. Fal'ın görüntülerinde ise dikkatimi çeken şeylerden biri buydu. Kazandığı topları çoğu zaman rastgele bölgelere göndermiyor. Takım arkadaşlarının koşularını takip etmeye çalışıyor. Mesela burada ilk kafa vuruşuyla topu yalnızca uzaklaştırmıyor. Pozisyonun devamını takip ediyor. Top ikinci kez havadayken bu kez takım arkadaşının koşu yoluna bırakıyor. Pozisyon golle sonuçlanmasa da bana göre değerli olan detay tam olarak bu. Çünkü burada yalnızca fiziksel üstünlük değil, çevresinde olan biteni okuyabilme becerisi de görüyoruz. Benim en beğendiğim örneklerden biri ise bu pozisyon. Önce sırtı dönükken takım arkadaşına çok güzel bir aşırma pas bırakıyor. Pozisyonun devamında ise ceza sahasında kalmaya devam ediyor. Top ona tekrar geldiğinde bu kez kafayla başka bir takım arkadaşına servis yapıyor ve pozisyon golle sonuçlanıyor. Bu yüzden Fal'ın pas kalitesinden çok karar kalitesi dikkatimi çekti. Çünkü verdiği pasların büyük bölümü zor ya da gösterişli paslar değil. Doğru zamanda verilen basit paslar. Bazen tek dokunuşla yön değişiyor, bazen hava topunu takım arkadaşının avantajlı bölgesine indiriyor. Bazen de sırtı dönük aldığı toplarda yüzünü kaleye dönmeden çözüm üretebiliyor. Elbette onu yaratıcı bir oyun kurucu ya da pasör bir santrafor olarak değerlendirmek doğru olmaz. Böyle bir oyuncudan da bahsetmiyoruz. Ancak videoyu hazırlamadan önce beklediğim profille karşılaştırdığımda topu yere indirdiğinde düşündüğümden çok daha fazla çözüm üretebildiğini söyleyebilirim. Ve açıkçası beni şaşırtan ilk detaylardan biri de buydu. Musa Fal'ın oyununda hoşuma giden detaylardan biri de yalnızca ceza sahasında bekleyen bir oyuncu olmaması. Çünkü birçok uzun santraforun oyununda benzer bir durum görürüz. Top onlara gelir, bir şekilde indirirler ve pozisyonun geri kalanından büyük ölçüde çıkarlar. Ancak Fal'ın görüntülerinde biraz farklı bir profil gördüm. Özellikle sırtı dönük aldığı toplarda takımına nefes aldırabilmesi dikkatimi çekti. Bazen uzun toplarda savunmacıyı arkasına alıyor, bazen iki oyuncunun baskısına rağmen topu koruyabiliyor. Ve bu sayede takım arkadaşlarının hücuma yerleşmesi için zaman kazandırıyor. Mesela burada ceza sahasına gelen topu sırtı dönük kontrol ediyor. Savunmacı sürekli temas halinde olmasına rağmen pozisyonun içinde kalmayı başarıyor. İlk şutu engellense bile ikinci topu takip ediyor ve rakip savunmayı meşgul etmeye devam ediyor. Bu tarz pozisyonlar istatistiklere çok yansımasa da bir santraforun takımına yaptığı katkının önemli parçalarından biri. Benzer bir durumu burada da görüyoruz. Uzun topu göğsüyle kontrol ediyor. İki savunmacının baskısına rağmen topu kaybetmiyor ve hücumun devam etmesini sağlayan pası verebiliyor. Bu yüzden Fal'ın oyununda yalnızca fiziksel üstünlük görmek bana biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü fiziksel gücünü yalnızca ikili mücadele kazanmak için kullanmıyor. Topu saklamak ve takım arkadaşlarını oyuna sokmak için de kullanıyor. Bazen tek dokunuşla duvar alıyor, bazen topuk pasıyla hücumu devam ettiriyor. Bazen de sırtı dönük aldığı toplarda yönünü değiştirmeden doğru tercih yapabiliyor. Elbette onu üst düzey bir bağlantı santrafor olarak tanımlamak için erken olabilir. Ancak videoyu hazırlamadan önce beklediğim profille karşılaştırdığımda topu saklama ve takımın oyunda tutma konusunda düşündüğümden daha gelişmiş bir oyuncu izlediğimi söyleyebilirim. Ve bence bu özellik onu yalnızca ceza sahasında bekleyen klasik santraforlardan ayıran detaylardan biri. Açıkçası Fal'ın görüntülerini izlerken dikkatimi çeken detaylardan biri de Jerry Afia ile olan uyumuydu. Çünkü bu ikili birbirini tamamlayan özelliklere sahip gibi görünüyor. Fal daha çok topu saklayan, indiren ve bağlantıyı kuran taraf. Afia ise sürekli hareket halinde olan ve savunma arkasını zorlayan taraf. Bu yüzden görüntülerde sık sık aynı senaryoyu görüyoruz. Fal topu kazanıyor, Afia boş alana koşuyor. Ya da Afia topu taşıyor, Fal ceza sahasına doğru hareketleniyor. Özellikle uzun toplarda ve geçiş hücumlarında bu uyum birkaç kez dikkatimi çekti. Çünkü Fal topu her kazandığında ilk düşündüğü şeylerden biri hareketlenen oyuncuyu bulmak oluyor. Mesela burada topu kontrol eder etmez Afia'nın koşusunu görüyor ve hiç beklemeden savunma arkasına bırakıyor. Bu tarz paslar teknik olarak çok zor görünmeyebilir. Ama doğru zamanda verildikleri için rakip savunmayı hazırlıksız yakalayabiliyorlar. Bence bu uyumu değerli yapan şey tam olarak bu. Çünkü ikisi de aynı bölgelerde top istemiyor. Fal topa yaklaşırken Afria savunma arkasına koşuyor. Afria topu ayağına isterken Fal ceza sahasına doğru hareketleniyor. Yani birbirlerinin yapmak istediği şeyi tekrar etmiyorlar. Aksine birbirlerinin eksik bıraktığı alanları dolduruyorlar. Ve bu ilişki yalnızca Fal'ın servis yaptığı pozisyonlardan oluşmuyor. Bazı pozisyonlarda ise roller tamamen değişiyor. Afria topu taşıyan oyuncuya dönüşüyor, Fal ise ceza sahasına koşu atan ve pozisyonu tamamlamaya çalışan oyuncu oluyor. Bu yüzden bu ikiliyi izlerken aklıma sürekli aynı fikir geldi. Fal'ın yanında mutlaka ikinci bir santrafor olması gerektiğini düşünmüyorum. Ancak çevresinde sürekli hareket eden, savunma arkasını zorlayan ve koşu tehdidi oluşturan bir oyuncu olduğunda etkisinin arttığını düşünüyorum. Bu oyuncu bazen bir forvet olabilir, bazen bir forvet arkası olabilir. Bazen de hücum hattında serbest dolaşan hareketli bir oyuncu olabilir. Ama Fal'ın güçlü yönleri düşünüldüğünde onunla birlikte oynayan oyuncuların hareketli olması bence oldukça önemli. Çünkü Fal'ın birçok olumlu aksiyonunun başlangıcında değerlendirebileceği bir koşu opsiyonu görüyoruz. Ve bu da onun oyununu daha değerli hale getiriyor. Top rakipteykense biraz daha karmaşık bir tablo görüyoruz. Öncelikle Fal'ın tamamen ceza sahasında bekleyen ve topsuz oyuna hiç katkı vermeyen bir oyuncu olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü maç içinde zaman zaman rakip savunmacılara ve kalecilere oldukça istekli baskılar yaptığını görüyoruz. Ancak burada dikkatimi
dikkatimi çeken şey şu oldu. Bazı preslerde gerçekten topu kazanmak ister gibi görünüyor. Bazılarında ise biraz daha görevini yerine getiriyor gibi. Yani pres kalitesi ve yoğunluğu her pozisyonda aynı seviyede değil. Buna rağmen özellikle rakibin geriden oyun kurmaya çalıştığı anlarda zaman zaman etkili baskılar yaptığını söyleyebiliriz. Hatta bazı pozisyonlarda rakibi doğrudan hataya zorladığını ve takımına tehlikeli hücum fırsatları hazırladığını da görüyoruz. Bu yüzden topsuz oyunda tamamen pasif bir oyuncu profili çizdiğini düşünmüyorum. Bunun yanında savunma duran toplarında da ceza sahasına yardım etmeye çalışıyor. Açıkçası hava hakimiyeti düşünüldüğünde bu çok şaşırtıcı değil. Takımlar genellikle bu tarz oyuncuları savunma duran toplarında da kullanmayı tercih ediyor. Örneğin Trabzonspor maçlarında, özellikle maçların son anlarında Onuachu'nun savunmaya desteğe geldiğini görmek de mümkün. Fall da birçok pozisyonda ceza sahasına gelip aynı onun gibi hava toplarına müdahale etmeye çalışıyor. Özellikle ön direkte ya da altı pas çevresinde fiziksel avantajını kullanabildiği anlar var. Bu da takımına ekstra bir savunma seçeneği sağlıyor. Ancak burada dikkatimi çeken bazı eksiler de oldu. Özellikle savunma aksiyonlarında zaman zaman topun düşeceği noktayı yanlış tahmin edebiliyor. Ve hava toplarında bu kadar etkili olmasına rağmen bazı pozisyonlarda yerleşim hataları yaptığını da görüyoruz. Bu da rakibe tehlikeli fırsatlar verebiliyor. Ayrıca savunma tarafında kusursuz bir oyuncudan da bahsetmiyoruz. Zaman zaman rakibini önleyemediği ya da doğru pozisyonu alamadığı anlar da mevcut. Bu yüzden Fall'ın topsuz oyundaki katkısını değerlendirirken iki tarafı da görmek gerekiyor. Bir yanda rakibi rahatsız etmeye çalışan, zaman zaman etkili presler yapan ve duran top savunmasında takımına yardım eden bir oyuncu var. Diğer yanda ise özellikle savunma detaylarında ve pozisyon alma konusunda hala gelişime açık noktalar görüyoruz. Bu nedenle top rakipteyken gösterdiği performansı ne büyük bir artı ne de büyük bir eksi olarak değerlendiriyorum. Daha çok dengeli bir tablo görüyorum. Videonun son bölümüne geçmeden önce Fall'ın kariyerine ve bazı temel verilerine de hızlıca bakalım. Fall 21 yaşında 2 metre 3 santimetre boyunda sağ ayağını kullanan Senegalli bir santrafor. Aslında Fransız ekibi Metz'in oyuncusu. Ancak geçtiğimiz sezonu Belçika temsilcisi La Louvière'de kiralık olarak geçirdi. Açıkçası dikkatimi çeken noktalardan biri yaşına rağmen son 3 sezondur düzenli olarak skor katkısı vermesi oldu. 23-24 sezonunda 25 maçta 10 gol ve 3 asist üretti. 24-25 sezonunda 16 maçta 8 gol bir asist yaptı. Geride bıraktığımız sezonda ise tüm kulvarlarda 30 maçta 14 gol bir asistlik katkı verdi. Yani bu sezon onun ilk kez ortaya çıktığı bir hikayeden bahsetmiyoruz. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen son 3 sezondur düzenli olarak gol üretmeye devam eden bir oyuncudan bahsediyoruz. İşin ilginç tarafı videonun başında yaptığımız Paul Onuachu benzetmesini destekleyen bazı veriler de mevcut. Onuachu 2 metre 1 santimetre boyunda. Yani Fall'dan sadece 2 santim kısa. İki oyuncu da fiziksel üstünlüklerini ceza sahasında kullanabilen, hava toplarında etkili olabilen santraforlar. Ancak video boyunca da konuştuğumuz gibi Fall'ın oyununu yalnızca boyu ve hava topları üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü beni şaşırtan tarafı ceza sahası dışındaki katkıları. Bir diğer dikkat çekici detay ise geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi çapraz bağ sakatlığı. Yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalmasına rağmen geri dönüp tekrar düzenli forma şansı bulmayı başardı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde. Transfer söylentilerine baktığımızda Samsunspor dışında Kulüp Brugge, Stuttgart, Lille, Lorient, Crystal Palace, West Ham, Anderlecht ve Mainz'la ilgileniyor gibi görünüyor. Bu söylentilerin ne kadarının doğru olduğunu bilmek tabii ki zor. Ancak oyuncunun yalnızca Türkiye'de değil, farklı liglerde de takip edilen bir profil olduğu anlaşılıyor. Peki ben bu transfer ihtimali hakkında ne düşünüyorum? Açıkçası normalde bu tarz santraforlar benim en sevdiğim oyuncu profili değil. Ben daha çok hareketli, teknik kapasitesi yüksek ve topla daha fazla ilişki kurabilen oyuncuları izlemeyi seviyorum. Zaten kanalımda daha önce analizini yaptığım Masvanise ve Rastöder de bunlara örnek. Kocaelispor'un Hamkam'daki Mame Alassane Niang ile ilgilendiğine dair bir haber görmüştüm. Zaten Norveç Elit Serien benim en çok izlediğim lig olduğu için ilk olarak onun maçlarını açtım. Ancak onun hakkında oldukça olumsuz bir değerlendirmeye sahip olduğum için video hazırlamamayı tercih ettim. Çünkü yalnızca uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü olmak benim için bir santraforu ilgi çekici hale getirmiyor. Bu yüzden Fall'ın görüntülerini açarken de çok büyük beklentilerim yoktu. Ancak videoyu hazırladıkça fikrim yavaş yavaş değişmeye başladı. Evet, hava toplarında etkili. Evet, ceza sahası içinde ciddi bir tehdit oluşturabiliyor. Ama video boyunca da belirttiğim gibi beni daha çok şaşırtan şeyler bunlar değildi. Pas bağlantılarında beklediğimden daha iyi bir oyuncu gördüm. Topu saklama konusunda beklediğimden daha iyi bir oyuncu gördüm. Ve en önemlisi yalnızca ceza sahasında bekleyen bir santrafor olmadığını gördüm. Bu da onu benim gözümde daha ilgi çekici bir profile dönüştürdü. Elbette hala bazı soru işaretleri var ancak yaşı henüz 21. Özellikle savunma tarafında ve topsuz oyununun bazı detaylarında gelişmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Belçika Ligi'nden Süper Lig seviyesine geçişin nasıl olacağını da kesin olarak bilmek mümkün değil. Ancak mevcut profile baktığımda Samsunspor'un oyun yapısına tamamen ters düşen bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Özellikle çevresinde hareketli oyuncular olduğunda daha değerli hale gelebilecek bir profil çiziyor. Bu yüzden transfer gerçekleşirse merakla takip edeceğim oyunculardan biri olacağını söyleyebilirim. Benim Pape Moussa Fall hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Siz de oyuncu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Buraya kadar izleyen, dinleyen, vaktini ayıran herkese çok teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz kanala abone olabilir, oyuncuyu veya videoyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.